Merhaba değerli arkadaşlarım. Hepiniz bir videomuza daha hoş geldiniz, sefa geldiniz. Arkadaşlar artık malum kış aylarına doğru iyice yavaş yavaş yaklaştık. Hatta kışa girdik de diyebilirim. Dolayısıyla ben de arka planda böyle bir e, mevsime uygun bir fontla karşınızda olmak istedim. Arkadaşlar tabii sağlık problemleri oldu. Bunun dışında şehit haberlerimiz geldi. En üzücü noktada bu zaten. Tekrar milletimizin başı sağ olsun diyorum videoya başlamadan evvel. Bugün arkadaşlar eee, federasyonumuzla ilgili, federasyondaki durumumuzla ilgili bilgiler vereceğim. Drop ball'lar yavaş yavaş dikkat ederseniz her bölüme sirayet etmeye, etki etmeye başladı. Bu güzel bir gelişme, bana göre güzel bir gelişme. Bununla da ilgili kısa kısa sohbet edip bu videoyu çok da uzatmadan kapatmak istiyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum değerli arkadaşlar. Şimdi değerli kardeşlerim, biliyorsunuz ben uzun zamandır diyeyim daha doğrusu Meccane'nin yani hepinizin bildiği, tanıdığı bir video yayıncısı olan Meccane'nin eee, federasyonundayım. Dolayısıyla ben girdiğimden beri diyeyim daha doğrusu belki 4 ay veya beşinci sezon olabilir veya 4 veya beşinci sezondur. Hep biz Elmas'ta mücadele ediyorduk ama bu sezon yani daha doğrusu bu sezonun başında en iyilere yükseldik. Dolayısıyla tabii en iyilerde mücadele etmek, en iyilerde bizim gibi mütevazi kadroları olan eee, takımların mücadele etmesi gerçekten zor. Gerçekten zor. Aslında ben, tabii, biz grup içinde de bunu konuşurken, WhatsApp grubumuzda biz bunu konuşurken, hani, ben bizim, için aslında elmasın daha iyi olacağını düşünenlerdendim ama, dolayısıyla bakalım ilk hafta itibariyle pek iyi başladığımız söylenemez. Dördüncü olduk. Kalan 3 haftada ne olur, ne biter, nasıl olur, kalır mıyız, gider miyiz, tekrar aşağı doğru bir ivmelenme olur mu? Bunu da zaman içinde göreceğiz değerli arkadaşlarım. Arkadaşlar gene gördüğünüz gibi değerli üyelerimiz var. Zaten Bülent'i yani daha doğrusu eee, sizin genel bildiğiniz adıyla Meccane'ni zaten hepiniz biliyorsunuz, tanıyorsunuz, seviyorsunuz, takip ediyorsunuz. Etmeyen de varsa aynı şekilde benim etmeyen varsa onu da tabii ki takip edebilirler, bakabilirler. Dolayısıyla böyle bir şey içindeyiz. Şimdi arkadaşlar şöyle, eee, tabii ki ilk hafta bayağı oldukça kötü geçirdik. Yani daha en iyilere çıkar çıkmaz ilk haftayı çok 4. sırada tamamlayınca dolayısıyla şu anda 60. sırada gördüğünüz gibi an itibariyle. Ha, kalan 3 haftada maçlarda ne şekil olur, rakipler ne şekilde gelir, ne şekilde sirayet eder, bunu da tabii zaman içinde göreceğiz diyorum. Arkadaşlar biz tabii geçen sezonu şöyle söyleyeyim, eee, dörtlü bir taçla kapattık. Dörtlü bir taçla kapattık. Hani o geçen sezonla alakalı, takımımla alakalı çok fazla konuşacak bir şeyim yok. Bu arada, arkadaşlar yeni yeni tabii güncellemeler geliyor. Kampüs özellikle kampüse, yeni eklemeler geliyor. Daha doğrusu oyuncuların biraz daha böyle, eee, envanterlerini diyeyim daha doğrusu, işte, stat'tı, yemekhaneydi, tesisti falan bunları, her gün, bakım yaptırmaları için gereken şeyleri biraz daha böyle drop ball'ları da oraya alarak da oradan günlük drop ball ücretsiz olan drop ball'larla bazen nakit çıkıyor, bazen %20-30 azalma çıkıyor. Bazen bir iki gün şey çıkabiliyor ki bana çıktı birazdan göstereceğim. Yani orada şey azalma, materyal azalması yapmıyor ve harcama yapmadan dolayısıyla direktman yine orada aynı kalmasını sağlıyor belli bir zaman içinde. Yani şöyle gösterebilirim ben size. Mesela benim en son çıkan drop ball'da bakın ne diyor? Etki aktifken diyor tesis bakımı azalmayacak diyor. Yani
bir gün 17 saat diyor. Yani, güzel şeyler veriyor arkadaşlar. Bu drop ball'ları zaten, kupa sınavlarında olsun, ondan sonra, günlük olarak, daha evvelden zaten bu konuyla ilgili video yapmıştık. Dolayısıyla, bunlar da fazla, en azından, bizim harcayacağımız, yani bakımı için harcayacağımız yeşil materyalin bir kısmını bir şekilde üstlenmeye çalışmışlar. Bu da, güzel bir gelişme olduğunu söyleyebilirim. Yani yükü biraz daha hafifletmeye çalışmışlar diyelim. Öyle söyleyelim, öyle konuşalım değerli arkadaşlar. Şimdi tekrar federasyona şöyle döndüğüm zaman arkadaşlar tabii, en iyilerde oynamak zor, kolay değil. Yani dolayısıyla, bizim gibi, rakipler, bakın işte, yani aşağı yukarı, güçlerimiz bu ki bunlar da, çoğu, eee, gelişmiş oyuncular sayesinde. Yani aslında, normal şekilde bizim güçlerimiz bu değil tabii ki. Ama tabii ki, drop ball'larla gelen, oyuncu geliştirmeleriyle beraber güçler bir anda bir yükseliyor, bir yükselme sağlıyor. Ha, aslında bu iyi mi? Bu da tartışılır oldu. Bana bu konuda da soru geldi. Abi ya tamam güzel, çok güzel bunu geliştiriyoruz da ama ona göre rakipler de geliyor. Yani şimdi, bunu kullanmak mı iyi, kullanmamak mı iyi? Arkadaşlar, yani şimdi, şöyle söyleyeyim, benim şahsi fikrim, ben şöyle kadroma geçeyim, size daha iyi buradan izah edeyim. Normal şartlarda eğer bu drop ball'lar olmasaydı, bizim 180 overall'ı bekleme gibi bir süremizde bizim böyle bir takım ve oyuncu yapma şansımız yoktu. Doğru konuşmak gerekirse. Yani böyle bir, takım veya buna benzer, eee, güçte takım, yapabilmek için de, binlerce, on binlerce belki yeşili harcamamız, materyal harcamamız, zaman harcamamız ve dolayısıyla, eee, orada çok büyük emekler gerekiyordu. Ama, eee, bence, iyi, olduğunu söylüyorum. Ben, bunu daha evvel de söylemiştim. İyi. Buna göre, şimdi bazı, arkadaşlarımın görüşü var. Onlara da, selam olsun buradan. Özellikle Facebook gruplarından bir iki arkadaş bana bu konuda dedi ki, yani, "Hocam, eee, yani, bu sefer de güç yükseliyor. Tamam, bazı oyuncuları yapıyoruz, denge bozuluyor. Yani, şu denge olayını, ayarlayamıyoruz." Arkadaşlar ayarlamak lazım. Yani, eee, eğer oyuncularınız arasında, bir dengesizlik varsa, takımınız içinde bir iki tane oyuncunuzu yaptıysanız, o oyuncuların overall'ları oldukça diğerlerinden yüksekse, denge olayınız özellikle ve özellikle benim için kıstas olanı söylüyorum ben. 9.6'nın altına 9.5'in diyelim daha doğrusu biraz daha aşağı inelim. 9.5, 9.4'ün altı bence, denge olarak çok çok iyi bir denge değil. 9.5, 9.6, 9.7 ve üstü zaten, çok iyi. Dolayısıyla, bu dengeyi de koruyarak Eee, drop ball'lardan gelen puan ya da puanları, güzel şekilde kullanırsak, bence faydalı. Faydalı arkadaşlar. Ha, ister istemez tabii ki ne oluyor? Oyuncular, bir şekilde burada güç aldıkları için dolayısıyla takım gücünüz, overall'ınız yükseliyor. Bu sizin gerçek gücünüz mü? Hayır, değil. Ama sonuç itibariyle, eee oyuncuların aldıkları, o kabiliyetler, oyuncuların aldıkları, eee, puanlar, ve sayesinde yükseldikleri zaman da dolayısıyla ona göre bir, yükselme oluyor. Bunu baştan bir daha söylüyorum. Yani normal şartlarda eski bir sistemde olsaydı zaten bizim böyle bir takımlara sahip olma, bu şekilde, takımlarla, oyuncularla mücadele etme şansımız yoktu. Dolayısıyla, bence güzel olduğunu söyleyebilirim. Birazcık evet, güç yükseliyor ve güç yükseldiği için de şey yapıyor. Arkadaşlar neyse, biz tekrar, dönelim. Arada farklı konulara geçip durdum. Pardon, özür diliyorum. Dolayısıyla bu sezon 60'ıncı şeyde başladık.
Kalan bakalım haftalarda ne gösterecek. Yani dolayısıyla ben, şöyle söyleyeyim, bizim, gibi, işte, takımların, eee, ben elmasta olmasından daha, faydalıyım. Ha, şu bir gerçek. Burada da tabii, haftalık en iyilerde de token kazancı daha fazla. Dolayısıyla, oradan gelecek şeyler de daha, faydalı, farklı olabiliyor. Biraz daha iyi hesaplı kullanılırsa daha iyi şekilde kullanılabiliyor. Dolayısıyla ben özellikle ağırlıkla mesela en ağırlıkta yeşil, de çevirmeye çalışıyorum. Çünkü özellikle şimdi bir de biliyorsunuz, kupa sınavları var. Kupa sınavlarında bu yeşiller, çok faydalı oluyor. Ben nasıl bir taktik uyguluyorum diye sorarsanız eğer, dolayısıyla mesela, eee, geçen, sezon 11'deydi. Bu sezon 12'de. 12'de 12'ye değişiyor diyelim daha doğrusu. Dolayısıyla, zaten hemen, 3 tanesini ücretsiz, diğerini 3 tane yeşil harcayarak 5 tane drop balınızı alıyorsunuz. Ben, bir evvelki şeyi, 1'inci bitirmiştim. Dolayısıyla buradan aldığım drop ball'larla bir tane, nadir, bir tane de, eee, müthiş, oyuncu çıkartabildim. Yani, dolayısıyla, bitmesine yakın, bitmesine yakın. Yani 12'de bitiyorsa, işte, 12'ye 10 kala, 7 kala, 6 kala gibi, girip, eee yapabildiğim kadar en azından, ne kadar rakipler müsaade ederse ki biliyorsunuz her, turda el ele süzgeç gibi, daha kuvvetli rakipler düşüyor. İşte işlerinden en böyle, hani, kazanmaya şansımız olan rakiplerle oynayarak da dolayısıyla buradan da elde etmeye çalışıyoruz. Yani, drop ball uygulaması güzel. Özellikle kampüs için uygulamalarını ben, daha da beğendiğimi söyleyebilirim. Dediğim gibi federasyonumuz, bakalım bu sezon, ne yapacak? Ben de merakla bekliyorum açıkçası. İnşallah, iyi şeyler olur ama, ben, yine de bu sezona iyi başlamadık. İnşallah kalan 3 haftada da iyi şeyler, yapabiliriz diye düşünüyorum. Bu arada tabii, eee, biliyorsunuz ödüller var, bu görevler var. Zaten bu görevleri de yapmaya çalışıyoruz. Tek takım turnuvasına bir bakalım. Sonuncu sıradayız. Tabii, dolayısıyla baksanıza, yani, bizim tek takıma gönderilen oyuncuların overall 99, 118 var, 130 var, 133 var. Yani, dolayısıyla, hani, en iyiler tek takımlara da yansımış durumda arkadaşlar. Yani, en iyiler tek takımlara da yansımış durumda diyelim değerli arkadaşlar. Şöyle bir bakalım, maçlara bir bakalım. Eee Evet, ilk maçı zaten 3-1 kaybetmişiz. Bugün hatta ben de, taraftar olarak vardım. Evet, meccanen oyundaydı. Ben de taraftar olarak vardım. Dolayısıyla, eee, iyi aslında, direndi ama, biraz, demek ki karşı tarafın değişik biraz, şey oldu, taktiksel değişiklikleri olunca dolayısıyla böyle bir sonuç ortaya çıktı diyelim değerli arkadaşlar. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Aslında burada böyle bir sohbet, muhabbet, amacıyla, bu videoyu çekim yaptım. Dolayısıyla, herhangi bir, konu ya da konu gibi şey yapmadım. Federasyonla ilgili de şöyle kısa kısa, eee, değinmek istedim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoş kalın, esen kalın.